Define ve Arkeoloji YouTube kanalımıza tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlar. Malum son zamanlarda beni takip edenlerimiz bilirler. Ben şu anda Almanya'dayım ve burada çok büyük bir kazı çalışması olacak. Ve bu kazı için hazırlıklarımız son hızıyla devam ederken arada sırada da olsa kısa kısa canlı yayınlardan olsun, işte videolardan olsun sizleri bu konu ile ilgili bilgilendirmek için paylaşımlar yapıyorum. O nedenle işlerimizin yoğunluğundan dolayı da videolarımıza zaman ayıramıyorum. Ama kazı başladığında hem videolarımıza devam edeceğiz hem de kazı alanından olsun yeni çok güzel paylaşımlarımız olacak. Destekleriniz için teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, bu videomuzda at nalı define işaretinden bahsetmek istiyorum. Videomuza geçmeden önce şu anda görmüş olduğunuz Telegram grubumuz olan Define ve Arkeoloji'ye de katılmanızı tavsiye ederim. Hem video hem resim gönderip faydalanabilir hem de mesaj olarak yazabilir, anlık olarak bilgi ve destek edinebilirsiniz. Telegram grubumuzun linkini videonun açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan ulaşabilir ve katılabilirsiniz. Evet arkadaşlar, haydi videomuza geçelim. Bu videomuzun başlayacak konuları şunlar. Nal define işareti nedir? Nal işaretinin çözümü nasıl olur? Nal işareti hangi döneme aittir? Nal işareti altın anlamına mı gelir? Nal işareti büyülü yani tılsımlı olur mu? Nal işareti tılsımlı hazineyi mi işaret eder? Tüm bu soruların cevaplarını bu Define ve Arkeoloji YouTube kanalı videomuzda bulacaksın. Nal işareti nasıl yorumlanır? Definecilikte nal işareti oldukça ender rastlanan define işaretleri arasında bulunur. Bulunduğumuz bölgede nal işaretine rastladıysanız eğer emin olun bu çok şanslı olduğunuz anlamına gelmektedir. Ve havalara zıplayıp artık sevinebilirsiniz. Ama tabii asıl sevinç bu nal define işaretinin çil çil altınlarının bulunca olacak. O nedenle bilgi ve birikim edinmen gerek. Bu videolarımızı izleyip ve farklı araştırmalar yapıp kendini geliştirmen gerek. Nal işareti her ne kadar Ermeni dönemi işareti olarak bilinse bile atların evcilleştirilmesiyle beraber hayatımızda yerini almış. Ermenilerin daha sık olarak kullanmasından dolayı nal işareti Ermeni dönemiyle özdeşleştirilmiştir. Ama aslında daha önceki dönemlerde de kullanılan bir define işaretidir. Bunu unutmayın. Nal işareti ne anlam taşır? Nal işareti genel itibariyle tabii ki defineye giden yolun ve kesin define olabileceğinin habercisidir. Nal işareti ile gömülen hazineler, istisnalar hariç acele ile gömülmüştür. Define derinliği şudur diye kesin bir şey demek istemiyorum. O bazı defineyi sanki kendi gömmüşçesine kesindir diyenler gibi. Çünkü o defineyi ne ben gömdüm ne de gömeni tanırım. Ve o bizim gibi aklı olan, kendi kararlarını veren bir insanın işi olduğundan ne kadar derin olduğunu tahmin değil, arayıp bulup defineyi çıkarınca anlarsınız. Ama genelleme yapacak olursak 1 ile 2 metre aralığındadır yani. Nal işareti bulunduğu zaman bu işaretin çevresinde bir veya birden fazla tay nalı işareti de bulunabilir. Bulunan bu küçük tay nallarının bulunduğu kayanın altında definenin gömüleri veya hediyeleri gömülü olma ihtimali çok yüksek. Yani açıklamak gerekirse at nalını define olarak düşünün ve tay nallarını da o definenin hem hediyeleri hem de o defineye ulaşmadan o aldığınız hediyeleri kabullenip asıl defineye gitmekten, aramaktan vazgeçiren bir işaret olarak düşünün. Bazen define parçalara ayrılmış halde olur. Bu da o insanların eğer bulunurlarsa zararlarının en aza indirilmesi bakımından yaptıkları bir gömü şekli. Yani şöyle izah edeyim. Biz bile bu zamanda bir harcama, bir yatırım yapacağımız zaman deriz ki önümüzde birkaç şık var mesela ve bu yatırımın hangi şıkta bizim için kazanç sağlayacağını bilmediğimizden bütün şıklara azar azar oldu ki kaybetmemiz halinde kaybımızın en az olması bakımından ve yine de hiç olmazsa bir şıktan kazanç sağlamamız açısından yapılan yatırımlar gibi düşünün mesela. Yani az olması hiç olmamasından daha iyidir mantığıyla yapılan gömülerdir. Ve bazen ise gömüler bir bütün olarak da bulunur. Bu tip gömüler gömen kişi tarafından kendine çok güvenilerek, saklama şekline çok güvenilerek, yaptığı işaretlemelere çok güvenilerek yani yaptığı aldatmaca ve sahte işaretlere
gömüsünün bulunmayacağına tam olarak inanan kişilerin yaptığı gömülerdir. Burada dikkat edilmesi gereken husus tay nalının konumu ve yönüdür. Çünkü aynı zamanda yön verir. Ama o yön çok nadir olarak gömüye taraftır. Çoğunlukla da gömüden uzaklaştıran, yani tam tersi yönde. Anlatabildim mi? Çivili nal işareti nasıl yorumlanır? Kaya üzerinde bulunan nal işareti üzerinde çivi çakılı ise define kayanın altına saklanmıştır. Kaya altında define yoksa bölgede bir mağara, mahzen girişi aranmalı. Nal işareti üzerindeki çivi sayısı definenin büyüklüğünü verir ve gömünün kesin olup olmadığını niteler. Yani ne kadar çok çivi varsa o kadar büyük defineyi temsil eder. Nal işaretinin bir diğer anlamı şu şekilde olabilmektedir. Nal işareti bazen savaşçı mezarı işareti anlamına da gelebilmektedir. Etrafta bulunan bir kaya mezarı olabilir. Mezar girişinde zehirli gaz olabileceği için çok dikkatli olunmalı. Bu arada şunu da belirteyim. Özellikle kaya mezarlarda kayaya çekiçle vurulduğunda kayanın içine karıştırılıp yapımında o şekilde harcı hazırlanıp yapılmış olan zehir o çekiç darbelerinin ezdiği kayadan duman halinde çıkarak ve sizin de o kayayı kırmak için var gücünüzle çekiç sallarken derin nefes aldığınız için ciğerlere çok acele ulaşan o zehir sizin için bir son olacak. O nedenle kayaya amele gibi çekiç vurmayın. Aklınızı kullanın. Buna karşı tedbir alın. Zehirli gaz tek mağaralarda olmaz. Mesela bir kaya bulun ve çekiçle darbeler halinde kayayı kırmaya çalışın. Ve çok dikkatli bir şekilde inceleyin. O darbeler esnasında küçük küçük dumanlar çıkar. İşte o yapılan kayaların yapısı daha yumuşak olduğu ve özellikle o harçlara katılan maddelerin de içinde zehir olduğunu unutmayın. Umarım anlatabilmişimdir. Bakın, bu verdiğim bilgileri hiçbir yerde bulamazsınız. Yani diğer her yerde yazanlar gibi bir yerden alıp diğer yere kopyalanıp verilen bilgilerden değil. Kendi tecrübelerimizdir. Amacımız siz değerli dostlarımıza, emekçilerimize, Define ve Arkeoloji YouTube kanalı destekçilerine fayda sağlamak. Destekleriniz bizim için ve sizler için olumlu dönüşler sağlayacak. Evet arkadaşlar, bilgi bombardımanına devam et. Nal işareti yönünde bakılınca mezar hakim bir tepedeki kayada gömülü olma ihtimali yüksektir. Büyük ihtimalle tılsımlı mezar olabilir. Çeşitli olağan dışı durumlarla karşılaşılabilir. Bir parantezi içinde not eklemek istiyorum. Genel itibariyle nal işareti ender bulunan bir işarettir. Definesi aceleyle gömüldüğünden pek fazla derinde değildir. Tılsım ve kötü gazlara ve tuzaklara karşı dikkatli olmak gerekir. Bu bilgiyi not edin aklınıza. Çivili ve çivisiz nal define işaretlerini yorumlamaya devam edelim dostlar. Arkadaşlar, bu arada şunu da sizlere söyleyeyim. Nal işaretinin açık ağızlarının arasını ölçün. Nalın üzerindeki çivi sayısına çarpın ve o mesafede araştırmanızı yapın. Diğer bir bilgiyi de sizlerle paylaşayım. Bu bilgileri hiçbir yerde bulamazsınız. Onu da bilin. Nal işaretinin bir tarafı diğer tarafından kısa ise uzun tarafına doğru araştırmaları yoğunlaştırın. Ben sizin yerinizde olsam önce uzun tarafına doğru araştırmamı yaparım ve zamanla değişen doğa şartlarından dolayı belki de kaybolan yardımcı işaretler olabileceğinden veya asıl gömünün üzerine gelen toprak örtüsünün kalınlaştığından o anda bulamayacağız. Bıkmayın, pes etmeyin. Diğer tarafta araştırma yapın. Ve diğer bir bilgi. Nal define işaretinin üzerindeki çivi sayısı kadar müjdesinin olma ihtimali yüksektir. Çevrede araştırmanızı yapın ve size şunu da söyleyeyim. Mesela araştırma yapıyorsunuz ve bir tane veya iki tane veya üç tane yardımcı işaret buldunuz. O yardımcı işaretlerin bulunma yerlerini ve konumlarını göz önünde bulundurursanız, yani hangi yönle, hangi şekille, nasıl bir planla koyulduğunu uzaktan bakışla anlarsanız diğer işaretleri bulma olasılığınız daha da yüksek olur. Çünkü o işaretleri yerleştirme şekli, yönü, uzaklıkları ortaya çıkmış olur. Ve diğer işaretler de onlar gibi olacağından dolayı sanki siz yapmışsınız gibi o işaretleri daha yakın ve daha doğru tahmin etme imkanınız olacağından dolayı onları bulmanız daha da kolay olacak. Bu şekilde de bakabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar benim kişisel tecrübelerimden gelen taktiklerim. Bunları sizlerle paylaşıyorum. Bilgi paylaşılmalı ve kaybolmamalı diye düşünüyorum. Bazıları gibi bilgiyi saklamıyorum. Devam ediyoruz. Daha önce de söylediğim gibi nal
en net define işaretlerinden biridir. Çoğunlukla nal en çok eşkıyalar ve Ermeniler tarafından kullanılmış işaret. 1800'lerden sonra eşkıyaların bol yaşadığı dönem ve Ermenilerin o meşhur sürecinde iyice yaygınlaşmıştır. Nal kolay yapılan işaret olduğu için tercih edilir. Şahısların mallarını temsil eder. Nal işareti çözümünde ilk önce nalın gerçek nal olup olmadığı belirlenmelidir. Unutmayın, her nalda çivi izi vardır. Örnek olarak 4 çivili nal ve 6 çivili nal birbirinden farklıdır. Kayalar deforme olduğu için çivi izleri kayıp olmuş olabilir. İyice bakın derim. Nal üzerinde tek delik varsa yer burası. 1 metre aşağı inildiğinde kapak taşını bulursun. Bir nal bulursan daha küçük ikinci nalı bulacaksın. Son nokta burası ya da buradan görünür vaziyettedir. Kapı büyüklüğündeki taşların üzerinde nal ve ok varsa dikkat edin. Bu eşkıya parasıdır. Bu taşın önü meydan gibi bir açıklık alandır. Buranın adı at meydanıdır. Bu meydanda bir de put olup gömü putun yakın çevresinden alınabilir. Nal işareti varsa burada bir de delikli taş aranır. Bu delik oklava girecek kadar genişlikte olup birkaç kişinin kaldırabileceği büyüklükteki bir taştır. Bu delikten baktığında kayalık alanı görürsün. Bu alan malın olduğu alandır. Nal mağara içinde ise bu mağara ikiye ayrılır. Duvarı delikli olan bölümde sedir kayalar vardır. İşte bu sedirlerin altında bir miktar eşkıya parası olur. Nal çivileri iki türlüdür. Nalda çingene çivisi varsa bu nal 1800 yıllarından sonraya aittir. Eğer çarmıhın çivisi varsa bu çok eski olup mezarı temsil eder. Mezarlar yük mezarı olup yüklü miktarda defin eşyası bulunur. Eğer bir nal işareti gördüyseniz bir küçük nal daha veya at ayak izi bulman lazım. Eşkıya veya Ermeni işidir. Ortadaki kabartmadan birkaç altın hediyesi olur. Eğer ortadaki kabartma sana hediye verirse ikinci işareti kesin ara ve bul. Çünkü hediyeyi riske edecek biri oralara neler gömmemiştir ki, değil mi? Büyük mallar demek. Yani esas gömüyü istiyorsan ikinci işareti bulman şart. Tabii sen ortadaki kabartmadan çıkan hediyeni al ve tamam mı, devam mı kararını verdikten sonra eğer devam ise İkinci işarette küçük bir nal olursa açık tarafta kapalı mağara bulacaksınız. Etraflarda mağara aramanız ve unutma, aradığın mağara işaretin oradan böyle görünecek şekilde olmalı ve işarete yakın değildir. Kayalık bölgelerde bir giriş araman gerek. Belki bir insanın böyle sürünerek girebileceği gibi bir delik bile olabilir. Dikkatli bir şekilde çalışmanı tavsiye ederim. Bu nal işaretini Ermenilerin bolca kullandığı biliniyor ama mutlaka çiftli olmalı. Yani bu işaretin yakınlarında bir küçük nal daha olmalı ve o küçük nalın açık ağzı istikametinde gene yakın çevrede küçük bir mağara ağzı aramalısın. Bu mağarayı bulursan aradığın şeyi orada bulma ihtimalin çok yüksek. Bazı eşkıyalar tek nal yapar. Bazıları at nalı ve tay nalı şeklinde büyüklü küçüklü nal yapar. Nalların bulunduğu tepe ya da alan böyle genelde son noktadır. Başka bölgelere gitmenize bazen gerek bile yok. Ne varsa bu tepede ya da alandadır. İyi araştırma yapılırsa mutlaka ve mutlaka sevindirici bir sonuç çıkacak. Ve hatta şimdiden buradan ben sizin gömüyü bulduğunuzdaki sevinç çığlıklarınızı duyar gibi oldum bile. Ama gömüyü bulduğunuzda çığlık falan atmayın. Yoksa çevreden gelenler elinizden alırlar. Çığlığınızı kapalı bir yerde atın. Araştırma veya gömünün bulunma esnasında çıkarılan gürültülerden dolayı canından olan çok kişiyi tanıyorum. Dediklerimi yapın, zarar görmezseniz. Ben size bir şey diyorsam bir sebebi vardır. Büyük nal yanında küçük nal varsa para küçüğün olduğu yerdedir. En azından müjde şeklinde de olsa iyi bir sonuç. Küçük nalın çevresine yoğunlaşın. Nal ile omega işareti birbirine çok benzerdir. Karıştırmayın. Her ikisi de net define işaretidir. Fakat omega işaretinin definesi naldan daha fazla. Nalın olduğu yerde pınar veya çeşme varsa oraya inin, para çeşmeye yakın yerde olur. Burada bir de yaşlı ağaçlar veya o tarz bir bölge varsa kesin bu ağacın veya o ağaçların çevresindedir. Nal yanında delikli kaya varsa yüklü miktarda hazinenin habercisidir. Delikten bakın, tam olarak nereyi görüyorsanız orası kazılır ama yasal olarak tabii. Kazıda defineye varmadan önce gelen kayada bir nal daha olmalı. İkinci nalı bulursanız doğru yoldasınız demek. Devam edin. Onun altı mahzendir zaten. Mahzen
Eğer daha önce açılmadıysa doludur. Nal düz duvar kayaya dik şekilde yapılmışsa burada bir de kuyu olmalıdır. Kuyuya doğru yaklaşın ve burada put işareti arayın. Putu bulursan paraya yaklaştın demek. Mağaranın içine girdiğimiz zaman orta yerinde dikili bir taş olması gerekli. Ve bu taşın ardında bir delik var. Deliğin sol veya sağ tarafında nal işareti varsa ileride köşeye doğru bir taş dikilidir. Para nalın altındadır. Nalın olduğu dağın önü düz ovaysa bu dağın burnuna doğru gidin, ovaya inmeyin. Ama dağın en burun yapan yerine kadar gidin. Tam olarak buraları araştırın. Nal ortasında oymalar varsa burası mezarlık alanıdır. Genelde süvari veya bu tarz kişilerin mezarları. Tam ortasında küçük murç izi vardır. Bu murç izine bağlı bir de ince kanal vardır. İşte bu kanal yöndür. Takip edin. Allah'ın izniyle sizin olan, nasibiniz olan, o yaptığınız emeğinizin karşılığı olan paraya gideceksiniz ve o gömüyü alacaksınız. Buna inanarak kararlı şekilde çalışmanızı sürdürün. Çünkü hiç kimse sizden üstün değildir. Herkes bilgisi kadar güçlüdür. Unutmayın, bilgi güçtür. Bu söylediklerimi aklınıza kazıyın ve korkmayın. Hadi bakalım şimdiden bulduğunuz gömünün hayrını görün. Allah'a emanet olun. Nasibiniz ve şansınız açık. Aklınız ve sabrınız çok. Niyetiniz ve hayalleriniz gerçek olsun. Görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.